Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz kazak modellerinin yapımını paylaşacağım. Böyle figürlü olarak çalıştım ve çok tatlı, çok güzel oldular. Ben çok keyif alarak ördüm. İnşallah sizler de keyif alarak örersiniz. Videomun içerisinde bu pembe kazaklı olanın yapımını paylaşıyorum. Ama mavi kazağımda yine birebir ölçüleri, sayıları, her şeyi aynı. Aynı zamanda yine videomuzun sonunda bu ayıcık modelinin de yapımı mevcut arkadaşlar. Sadece bu ayıcık modelimizi dikmeyi maalesef unutmuşum videonun sonunda. Onu da şurada şöyle göstermek istiyorum size. Kazağımızın hemen alt kısmından kazağımızın renginde ipimizi, iğnemizi takıyoruz. Alt kısmından başlayarak şu ayıcıkların şu arka kısımlarından ilmeklerini bu şekilde alarak bunu buraya monte ediyoruz. İstediğiniz şekilde. Kaymasını istemiyorsanız önce iğneleyin, toplu iğneyle, daha sonrasında dikin. Bunu da göstermiş olayım, söylemiş olayım. Videonun sonunda maalesef dikmeyi, dikerek göstermeyi unuttuğum için başta sizlere belirtmek istedim. Şimdi kazaklarımdan tekrar bahsedeyim. Kazaklarımı bakın, bunu kaldırdığınızda sade olarak kullanabilirsiniz. Veya bunu hani figürlü olarak istiyorsanız da bunu buraya dikerek, monte ederek kullanabilirsiniz. İstediğiniz farklı figürlerle de çeşitlendirebilirsiniz modellerinizi. Ben bugün böyle ayıcık olarak çalışmak istedim. Yine kanalımda farklı farklı figürler yine paylaşacağım arkadaşlar. Onları da yine açıklama kısmına ekleyeceğim. Bakabilirsiniz. Şimdi kazaklarımın ölçüsünden bahsedeyim size. Şimdi pembe kazağımı anlattığım için şöyle pembe kazağımı çekiyorum. Onun ölçüsünü vereceğim. Yanlışlık olmasın. Mavisi de yine aynı şekilde aynı ölçüdedir. Ama ben size yine de pembe kazak üzerinde ölçülerimi vereyim. Şimdi şöyle 29 santim beden ölçüm. 33 santimde yukarıdan aşağıya boy ölçümde 33 santim arkadaşlar. Yani 1,5-2 yaş çocukların rahatlıkla kullanabileceği ölçüdedir. Kazağımı kullanırken, örerken kartopu Baby One ip kullandım. Genellikle ben bu ipi tercih ederim. Ama istediğiniz herhangi bir bebe yünüyle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. 100 gram 250 metre anti-peeling özelliğe sahiptir. Şöyle kodunu da vereyim size. K782. Mavinin de kodunu isteyen arkadaşlarımız K544. Yine aynı ipi kullandım. Toplamda bundan 2 yumak kullandım. Üçüncüden de böyle 25-30 gram kadar kullandım. Yani bir kolumun yarısından aşağısı üçüncü ipi kullandım. Ve yaka kısmını ördüm. Bu kadar. Şu kadar kaldı. Yani bu yeni bir yumaktı. Bunu kullanarak bu kadar kaldı arkadaşlar. Tığ olarak da şöyle tığımı da yine göstereyim. 5 numara 3 milimlik tığ kullandım. Ancak bu yaka kısımlarında 2,5 milimlik tığla yaptım yaka ve şu manşet kısımdaki lastik kısmını, bedendeki lastik kısmını 2,5 milimlik tığ kullanarak yaptım. Bunu da yine elimde olan bebe yünleriyle yaptım. Hiç fark etmez hangi iple yaptığınız, hiç önemli değil arkadaşlar. Figürünüzü, elinizde hangi ipiniz varsa onu yapabilirsiniz. Gri renk olarak çalıştım. Siz istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Evet, malzemelerimi de tanıttığıma göre isterseniz şimdi kazağımızın yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinize de destek olursanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, kazağımızın yapımına başlıyoruz. Toplamda 80 tane zincir çektim. Şimdi bu 80 zincirim kaç santim olmuş, bunu sizlerle paylaşayım. 30, evet 37 santim gibi bir ölçüm var arkadaşlar. 15 aylık, şöyle 1,5 yaş gibi bir ölçüye sahip olacak kazağım. Eğer daha küçük yapmak isterseniz birazcık daha küçük zincirini başlayabilirsiniz. Mesela 80 74 ile başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hani 1 yaş için düşünüyorsanız. Şimdi bunu şöyle arkadaşlar, zincirimizi şöyle dümdüz bir şekilde alıyorum. Kıvrılmasın. Ve birleştireceğim. Şöyle düz bir şekilde birleştireceğim. Kaydırma yapacağım arkadaşlar. Evet.
Üzerine trabzanla öreceğim. Şöyle 2 zincirimi çektim hemen. Bakın zincirlerimizin şu düz tarafından almayacağız. Şöyle döndürüyorum ters yüzüne. Ters yüzünde şöyle çıkıntılar var bakın. Burada da var yine. Şöyle göstereyim bakın. Şurada şu. Bakın şu. Şöyle göstereyim daha yakından. Şu çıkıntılar. İlmeklerimizi bunlardan alacağız. Bakın bu şekilde. Arkasındaki çıkıntılardan. Bunu yapma sebebimiz modelimiz şu zincirli kısmı sıkı olmasın. Böyle bir esneme olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. Özellikle kazaklarda bu yöntemi uyguluyorum ben. Daha iyi oluyor. Hem çocuğun boğazından geçerken düğmeli olmadığı için çocuğun boğazından geçerken sıkıntı olmasın, sıkmasın diye. Biraz daha tabii ki diğer batma şekline göre birazcık daha zor olabilir. Ama sonuç güzel. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar toplamda 80 tane trabzanım olacak. 80 zincir çektim, birleştirdim ve üzerine 80 tane trabzan yapıyoruz. Bu sırada kolları ayırmıyoruz. Hani kol ön bölümlerini ayırmayacağım. Bir sıra trabzan olarak öreceğim. Yaka kısmında lastik detayım var. O yüzden bu trabzan kısmını zemin olarak hazırlıyorum. Eğer lastik olarak yapmayacaksanız sadece sık iğne gitmek isterseniz yapacağınız işlem burada yaparken vereceğim sayılarda bir üst sırada vereceğim sayılarda kol ön bölümlerini ayırabilirsiniz isterseniz. Şimdi ben de yapayım. Sizler de yapın. 80 tane trabzanımızı dizelim. Sonra üst kısmında devam edelim. 80 tane trabzanımı yaptım. Şimdi birleşimimizi yapıyoruz. Ve birleştirdim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada bir yuva oluşturmuş oldum. Bakın burası benim bir yuvam. Bunu saymadan 16 tane trabzan yapacağım. Bakın bunu saymıyorum. Şu anda kol için 16 tane trabzan yapacağım. 1, 2, yuvamı yaptım. Saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 16 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bunu saymadan, bakın bu artırma yapmış olduğumuz saymıyorum. 22 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındakine trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Buradaki de diğer artırmamızı da böylelikle yapmış olduk. Evet, şimdi kol için 16 tane trabzan yapacağım yine. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tekrar 11. yapacağım. 11, 12, 13, 14, 15, 16. İpimi doluyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Şimdi arka içinde 22 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hızlı geçiyorum buraları arkadaşlar. Zaten sadece trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi 22 tane yaptım. Şimdi şurayla birleştiriyorum. Evet, yuvanın içerisine kaydırmayla geliyorum. 2 tane zincir çektim. Bir trabzan yapıyorum. Daha şurada bir tane arkadaşlar şöyle bir tane zincir çekiyorum, iyice sıkıştırdım. Şimdi buraya 2 tane trabzan yapacağım. 1, 2 trabzan yaptım. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada yuvada altta bir trabzanımız, 2 zincirimiz ve bir trabzanımız vardı. Burada da 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan var. Bakın bir zincir çektim, 2 trabzan yaptım. Buradaki o bir zincirim gözükmemiş olacak. 3 zincir çekersem o zincir boylu boyunca burada gözükeceği için o görüntüyü de istemediğim için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum trabzanlarla. Hızlı geçiyorum çünkü sadece trabzan yapıyorum bu aralarda. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Çok hızlı örüyorsunuz diyenler için söylemiş olayım arkadaşlar. Önemli olan burada zaten yuvaların içerisine kaç kere battım. Onun dışında zaten trabzan yapımını bütün arkadaşlarım biliyor. Eğer trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız varsa kanalımın ilk videolarında trabzan yapımı mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Yuvaya kadar geldim. Şimdi burada yuvadayım. Yuvamın içerisine 2 trabzan, 1, 2 trabzan yaptım. 2 zincir ve tekrar yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum.
her bir trabzana bir kere batarak, trabzan yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Bu sıra sonunu iyice göstermek istiyorum size. Orada bir hata yapmayın diye. Başlarken ve bitişlerde. Çünkü zaten hani direkt yuvaya başladığımız için burayı çok dikkatli görmeniz gerekiyor. Direkt yuvaya başlama sebebim, yani şöyle ortalarda da yapabilirdim. Ama dediğim gibi buradaki ortada yapmış olsaydım zincirim belli olacaktı. Zincirim belli olsun istemiyorum. Hiçbir şekilde zincir olsun, zincir izi olsun istemiyorum arkadaşlar. E, Yani o benim için kötü bir görüntü. Ne kadar muntazam yaparsak yapalım o zincir izi kötü gözüküyor. Onu istemediğim için de ben bu şekilde çalışıyorum. Sizler de bu şekilde görün istedim. Evet, yuvamın içerisine geldim, yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda şu bir tane çekmiş olduğumuz zincir vardı. Bakın hemen şurada. Şurayla birleştiriyorum. Şimdi kaydırmayla yuvamın içerisine kadar geleceğim. Bakın hemen yanındakini batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Tekrar yuvamın içerisine batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Şöyle bir zincir çekeceğim yine. İpimi doluyorum. Yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir. Tekrar yuvaya bir tane trabzan yaptım. Evet. Burada da yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Bakın altta 2 yapmıştık. Burada bir tane yapıyorum. Devam ediyorum. Dümdüz trabzan şeklinde ilerliyoruz. Zaten kazağımız hep trabzanlardan oluşuyor arkadaşlar. Başka bir işlem yapmıyoruz. Artık çocuklarınızın kazaklarını hazır almaya son. Kendiniz yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık bir model. Önüne farklı figürler yapacağız arkadaşlar. Videonun sonunda yine bulabilirsiniz. Farklı bir video altında da yine bu figürleri sizlerle paylaşacağım. Böyle önünü süsleme için bu kazağın videosundan sonra sizlerle paylaşacağım nasıl yapıldıklarını. Sizler de o şekilde kazaklarınızı süsleyebilirsiniz. Bu tarz süslemeleri paylaştıkça da yine kazak videosunu, yani bu videonun hemen sağ alt kısmında bir ok işareti var. Oraya tıkladığınızda açıklama bölümüne ulaşacaksınız. Orada o açıklama bölümünde böyle süslemeler, hani kazak üzerinde kullanılabilecek süslemeler adı altında linkler olacaktır. O linklerden de yine süslemelere ulaşabilirsiniz. Tabii ben yayınladıkça oraya ekleyeceğim. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın şurada kaydırma yaptığım 2 tane trabzanım var. Bunların üzerlerine yine trabzan yapıyoruz. Ama yapıp yapmayacağınız, mesela şu zincirin dibine geliyor. Acaba ben buraya trabzan yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Şimdi hemen sayıyorum buradaki trabzan sayımı. Burası ön veya arka kısım. Yine ön veya arka kısım olan, yani aynı eşit olan yeri diğer tarafı sayacağım. Bakıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30 tane trabzanım burada var. O zaman benim burayı da 30'a tamamlamam gerekiyor. Yani 30 tane olması gerekiyor. Sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Şurada bir trabzanım var. 29. Şuraya da bir tane yapacağım. 30 tane de trabzanım oldu burada. Ve şöyle birleştiriyoruz. İster bu şekilde birleştirin. Eğer burada bir çıkıntı olduğunu düşünüyorsanız, hani gözünüze kötü gözüküyorsa arkadaşlar, direkt şöyle yuvanın içerisine, şu tek trabzanlı olan yerde yuvanın içerisine atlayabilirsiniz. 2 trabzan olduğunda kaydırma yapıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi bir zincir çektim. Burada 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 1, 2 zincir. Tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Geldiğimizde yine birleşim yapacağız arkadaşlar. Ve şurayı kaydırarak yine yuvamın içerisine geleceğim. Şurada birleştirirken şuradan birleştirdiğinizde eğer burada o zinciriniz gözüküyorsa, sizi rahatsız ediyorsa veya eliniz bol, buradaki bu trabzan kaba gözüküyorsa eğer, burayla değil bu kısımla birleştirin. Yani bunu kendi elinizde ayarlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz robamızı bu şekilde ilerletelim, büyütelim. İstediğimiz ölçüye gelene kadar yaklaşık olarak 10-11 sıra kadar öreceğim. 29 santim gibi olacak arkadaşlar. Zaten ölçeceğim ben ördüğüm zaman da, yine sizlerle de paylaşacağım. Şimdi o kısma kadar gelelim, devam edelim. Kazağımın roba kısmını tamamladım. Şimdi şöyle bir bakalım kaç sıra ördük. İlk baştaki trabzan sırasında sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Bedenimin ölçüsünü de vereceğim. Şöyle yüksekliğimi vereyim öncelikle. Yükseklik 10,5 santim arkadaşlar. Bedenim de 24 santim. Evet, 24 santim. Bedenim genişleyecek. Birleştirirken kolları zincir çekeceğim. Şimdi şurada geliyoruz birleştirmeye. Evet. Yuvamın içerisine gireceğim arkadaşlar. Şurada. Öncelikle şurada bir trabzan yapalım. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve diğer yuvama birleştireceğim arkadaşlar. Evet, diğer kolu buldum. Bakın, kol kısmı yanlışla arka kısmını birleştirmeyin. Şöyle birleştirdim. Devam ediyorum. Örerek, trabzanlarla örerek devam ediyorum arkadaşlar. Diğer kolu da geleceğim. Orada yine 6 tane zincirle birleştireceğiz. Böylelikle bedenim genişlemiş olacak. Zaten üst kısmımda hani başlangıç yerim de geniş. Şu boğaz kısmı da gayet rahat bir şekilde 1,5 yaş çocuğun kafasından rahatlıkla geçebilecek düzeyde arkadaşlar. Yaptıktan sonra 1,5 yaş çocuğuna ölçtüm. Ben daha önce bunun mavisini hazırladım. Tanıtımda görmüşsünüzdür. Ona göre ayarlamış oluyoruz. Evet, şimdi şu artırma yerine kadar örelim. Evet, artırma yerine kadar geldim. Burada trabzanımı yaptım. Şimdi yine 6 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Burayla birleştireceğim.
Böylelikle bu kısmını da birleştirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Bakın tekrar yuvaya batmıyorum. Şu trabzanın tepesine gelecek olan noktaya battım. Trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Bu 6 zincirlerimizin üzerine 6 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Her bir zincire bir trabzan denk gelecek şekilde 6 tane trabzan yapacağız. Evet, başa kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da birleşimimizi yapıyoruz. Şöyle bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada 6 tane zincirim var. Bu 6 zincirimin tam ortasındaki ile birleşimimizi yapacağız. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3. Evet, dördüncüye takıyorum. Bakın şimdi şu 1, 2, şöyle tekrar bakıyorum. 1, 2, 3 zincir burada. Dördüncü zincir burada tam ortaya takıyorum. Evet. Ek yeri tam ortaya denk gelsin diye bu işlemi yapıyorum. Hemen şöyle dibine de yine sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum. Yanındakine. Bunu bir tane olarak kabul ediyorum. 1, 2. Şuraya da bir tane yapıyorum. 3. 3 tane yapmış oldum. Şimdi şu trabzanlarıma yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Yine başlangıçta bir tane zincir çekerek başladım. Çünkü zincirlerimin oradaki o 3 zincir çekerek elde edeceğim o zincir görüntüsünü görmek istemiyorum. O yüzden bir tane zincir çektim. Böylelikle ek yeri çok dikkatli baktığınızda gözükecektir. Evet. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Diğer kola kadar gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi buraya geldik. Bakın bu zincirimin üzerine de 6 tane trabzan yapacağım. Her bir zincire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Başa kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Burada da kalan 3 taneyi yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Devam ediyorum. Dümdüz bir şekilde örgüme devam ediyorum. Sıra sonunda o bir zinciri nasıl her defasında birleştireceğimizi size göstereceğim. O şekilde birleştirirseniz ne bir kayma olur gidişatta, yani şöyle giderken normalde 3 zincir çektiğimizde her birleşimde sağ şu şekilde çapraz bir şekilde kayma olur. Bu sık iğneyi yapıp bu sık iğneyle birleştirdiğimizde hiçbir şekilde kayma olmayacak arkadaşlar. Onu nasıl birleştireceğimizi sıra sonuna gelince size göstereceğim. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Oradaki o püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem bir kayma olmayacak, çapraz olarak bir kayma olmayacak, hem de
oradaki o ek yeri, birleşim yeri çok fazla sırıtmayacak, göz yormayacak. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın şurada sık iğnemi yapmıştım. Şu sık iğnem. Hemen şu kısmına. Yani şuradaki trabzana geçiş yapmayın. Şu sık iğnenin hemen şu şekilde birleşiminizi yapın. Bir zincir çekip ipime doluyorum ve dibine trabzan yapıyorum. Böylelikle hiçbir şekilde kayma olmayacak arkadaşlar. Bitişte de geldiğimizde şöyle bir trabzan daha yapıp göstereyim. Bakın yine bitişte geldiğimizde yine şu sık iğne bakın şuraya birleşimimizi yapacağız. Diğer yapmış olduğum kazakta şöyle göstereyim size. Evet, sanırım şurası birleşim yerimiz. Bakın çok fazla bir belirginlik yok. Şöyle göstereyim. Bakın birleşim yapmış olduğum yer bu kısım. Çok fazla bir belirti yok. Yani o 3 zincirle çekmiş olduğumuz görüntü yok arkadaşlar. Böyle belli belirsiz. Çok az belli oluyor. Dikkatli baktığımızda belirgin olan bir şekil. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Dibe kadar ineceğim. Ben kaç sıra ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de örün, ben de öreyim. Lastik kısmıyla devam edeceğiz. Kazağımın bedeninin gerekli ölçüsüne kadar geldim. Koldan aşağıya ne kadar ördüğümü, kaç sıra ördüm bunu söyleyeyim size arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sıra ördüm. Santim olarak da vereyim size. Şöyle koldan aşağıya 16 santim kadar ördüm. Kazağımın toplam yakadan itibaren de 18 santim. Evet, şimdi dip kısmının lastik kısmına gideceğiz. Bunun için de şöyle ipimi doluyorum. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Hemen şu sıradaki ilmeğimin bakın şöyle kısmından ilmeğimi alıyorum. Lastiğimizi yaparken yarım milim küçük tığla yapıyorum ki birazcık kazağımız toplasın. O yüzden bir ince tığ tercih ettim. Şimdi ikinciyi de bakın şunu da şöyle arkadan öne doğru geliyorum. Üzerinden karşı tarafa geçtim ve aldım. Bunu önden, bunu arkadan. Bunu önden, bunu şöyle arka kısımdan. Bunu önden, bunu şu şekilde arkadan öne doğru gelerek alıyorum. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğim sıra sonuna kadar. Önden almışım. Arka kısımdan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundayım. Sıra sonunda şöyle birleştiriyorum. Yine bir zincir çektim. Şimdi bakın arkadaşlar şu önde kabartı şeklinde duranlar ve arka tarafta olanlar var. Şöyle önden kabartı şeklinde bunu alıyorum. Ön taraftan alıyorum. Şu arkada gördüğümü de arka kısımdan öne doğru geliyorum ve alıyorum. Bunu önden alıyorum. Bunu da arka kısımdan alıyorum. Bunu önden alıyorum. Bunu arka kısımdan alıyorum.
Bunu önden, bunu arka kısımdan. Bunu önden, bunu arka kısımdan. Evet, bu şekilde yaklaşık olarak 6-7 sıra kadar öreceğim. Ben size kaç sıra ördüm söyleyeceğim. Şu anda ikinci sıramdayım. Bir öreyim, sizler de örün arkadaşlar. Sonrasında bittiğinde yaka ve kollara geçeceğiz. Beden kısmını bitirdim. Şimdi şöyle kaç sıra örmüşüz söyleyeyim. Evet, şuradan itibaren sayıyoruz. Bakın 1 şu 1 2 3 4 5 6, bu sırayla birlikte 7 tane var burada. Bakın şöyle açıyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sıra ördüm. Santim olarak da vereyim size. Sadece lastik kısmının santimini de vereceğim. Şöyle 4 santim olmuş arkadaşlar. Evet. Şimdi kol kısmına geçeceğiz. Ben bir kolunu yaptım. Diğer kolunu beraber yapacağız. Öncelikle şöyle kazağımızı şöyle katlıyoruz. İki tarafı eşit bir şekilde tam şu orta noktasından ipimi takacağım. Bakın. Şuradan ipimi takıyorum. Tam orta noktasından ipimi takacağım. Şöyle. Evet. Şimdi burada bir tane zincirimi çekiyorum. Eksiltmeler yapacağız başta ve sonda. Öncelikle ipimi doladım. Batıyorum. Çektim. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çektim. Bir kesim daha yapacağım. Şöyle sıradakine batacağım arkadaşlar. Batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Şöyle yandakine batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Evet, burada 2 tane kesim yapmış olduk. Daha kesim yapmayacağım. Devam edeceğim. Sıra sonunda size kaç tane ilmeğim olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Diğer kolla eşit olması gerekiyor. Diğer kolumda toplamda şu kesimlerimle birlikte, yani kesmiş olduğum hali 51 ilmeğim var. Bu kolda da yine o kadar olması gerekiyor. Şimdi sizin de eğer hani benim sayılarımdan farklı olarak yaptıysanız buradaki koldaki sayı farklı olacaktır. O yüzden hani kaç çıktıysa burada da aynı sayı çıkması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Şimdi şöyle her birine birer kere trabzan yaparak ilerliyorum. Evet. Sıra sonunda da 2 tane kesimimiz olacak. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda yine eksiltmelerimiz olacak. Bakın batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Şuraya batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi şuradakileri yine aynı şekilde bakın battım, 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. Yanındakine batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şurada bir tane zincir çekmiştik.
Bu zincirimle birlikte birleşimimi yapıyorum. Bedende de yine aynı şekilde yapmıştık. Bu zincirimizi de yine sayarak buraları sayacağız. Ben şimdi saydım arkadaşlar. Toplamda 51 tane ilmeğim var. Diğer taraftaki gibi. Eğer diğer taraftan daha fazla sayıda bu sayınız çıkıyorsa burada 2-3 tane eksiltme yapabilirsiniz. Eğer daha az sayıda çıkıyorsa ikişer tane eksiltme değil birer tane eksiltme yapıp onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi devam edeceğim. Bu sırada da yine eksiltmem var. Şimdi bakın yine bir zincir çektim. Hemen yanındakine batıyorum. 2 çıktım tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Tekrar yanındakine batıyorum. 2 çıktım tığımda 2 tane var. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Evet, şimdi 2 tane eksiltmemizi de yaptık. Yine devam ediyorum. Hepsine tek tek trabzan yaparak devam ediyorum. Yine sıra sonunda da aynı şekilde 2 tane eksiltmem olacak. İlk 2 sırada bu şekilde yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonunda 4 tane ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4. Şimdi yine ikili kesim yapacağız. İpimi doluyorum. Bakın batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. Yanındakine batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yine yanındakine batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. Yanındakine batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Ve şurada çekmiş olduğum bir zincirimle birlikte toplayacağım. Evet, şimdi yine bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen dibine trabzan yapıyorum. Bu sırada kesim yok. 3 sıra hiç kesim yapmadan her birine birer trabzan olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın şurada sıra sonundayım. Şuradaki bir zincirim tepesiyle birleştiriyorum. Hiçbir şekilde kesim yapmadım arkadaşlar. Yine bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Yine dibine trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Sonda da yine aynı şekilde hiç kesim yapmadan 3 sıra öreceğiz. İkinci sıramdayım. Bir sıra daha öreceğim. Sonraki sırada kesimimizi nasıl yapacağımızı yine size göstereceğim. Kaç tane kesim yapacağım, nerede kesim yapacağım bunu paylaşacağım sizlerle. Şimdi isterseniz o kısma kadar gelelim. Yani 3 sıra örelim. 2 sıra ördük. Bir sıra daha öreceğiz. Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi bakalım. Bakın artırma eksiltme yapmış olduğumuz yer burada. 1, 2, 3 sıra ördüm. Dördüncü sırada eksiltmem olacak. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındakini hemen dibine bakın bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum, uzatıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi hepsine tek tek trabzan yaparak devam ediyorum. Burada başta bir tane eksiltme yapmış olduk. Bir tane de sonda yapacağız. Son 2 tane kalana kadar devam edelim.
Sona geldik. Sonda 2 tane trabzanım kaldı. Şöyle batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde çıkardım ve birleştiriyorum. Şimdi buradan sonra yine bir 3 sıra daha hiç artırma yapmadan öreceğim. Bakın bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum ve devam ediyorum. Sonda da yine eksiltme yapmayacağım. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz. 4. sırada yine şöyle birer tane eksiltme yapacağız. Tekrar bir 3 sıra öreceğiz. Sonra yine 4. sırada birer tane eksiltme yapacağız. Bu şekilde toplamda 17 sıra öreceğim. Çünkü bedenimde 17 sıra örmüştüm. Sonrasında da lastik kısmına geçmiştim. Şimdi yine 17 sıra örelim. Şu bedendeki lastik kısmında yine kola uygulayacağız. Bu kısımda yine sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da yakaya geçeceğiz. 17 sıra koldan ördüm. Şimdi lastik kısmına geldim. Lastik kısmını sizlerle paylaşayım. Bakın en son 17. sıramda yine eksiltmelerimi yaptım başta ve sonda. Şimdi şu eksiltme yapmış olduğum şunu arkadan alıyorum. Önde gözüksün istemiyorum bunu. Böyle ikili bir şekilde. Şöyle arkadan. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Arkadan öne doğru geliyorum ilmeğimin üzerinden ve ilmeğimi alıyorum. İnce tığımı alacağım. Evet, şimdi şunu da üstten alıyorum şu şekilde. Bunu arkadan öne doğru geliyorum. Bunu üstten. Bunu arkadan öne doğru geliyorum. Üstten. Bedende yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeyim. Bedende kaç sıra yapmışsak burada da aynı o sayıda yapmamız gerekiyor. Eşit olacaklar. Şöyle sıra sonuna kadar hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi en son yine bakın bu kaldı. Yani bu kesim yapmış olduğumuz kaldı. Bunu da şöyle arkadan alıyorum. Ve şunu da şuradan bir tane alıyorum. Çünkü 2 tane yan yana arkadan almalı lastik burasını geniş gösterecekti. O yüzden bu şekilde yaptım. Ve şöyle de birleştiriyorum. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Bakın önde gördüğüm kabartılarımı yine önden şöyle kabartı olarak alıyorum. Arkada gördüğümü arkadan lastik olarak alıyorum. Önde gördüğüm kabartıyı önden alıyorum. Arkada gördüğüm kabartıyı da şöyle arkadan alıyorum arkadaşlar. Bedende daha ayrıntılı göstermiştim. Bedendekinin aynısını yapıyoruz. Yine tabii ki küçük numaralı tığımla yapıyorum. 3 ile örmüştüm kolumu. Lastik kısımlarını 2,5 ile örüyorum. Eğer ince uçlu bir tığınız yoksa arkadaşlar aynısıyla devam edebilirsiniz. Sadece birazcık daha sıkı örün lastik kısmını. Biraz böyle toplasın. Evet, şimdi burayı da yine bedendeki gibi 6-7 sıra kadar, bedende kaç sıra yapmıştık? 7 idi. O kadar örelim, sonra boğaz kısmına geçelim. Evet, kolumuz bu şekilde tamamlandı. Şimdi yaka kısmına gelelim. Yaka kısmı içinde şöyle şuradan ipimi takacağım arkadaşlar. Şuradan bir yerden ipimi takıyorum. Önce ön lastik olarak, arka lastik olarak takacağım. İpim arkada kalsın diye. Direkt zaten burada bir sıra trabzanımız vardı.
tekrar trabzan sırası gitmeye gerek yok. Buraya direkt lastik olarak yapacağım. Şöyle bir zincir çekelim. Şimdi bu arka lastikti. Şunu ön lastik olarak alıyorum. Şunu arkadan öne doğru alıyorum. Bunu önden alıyorum. Bunu arkadan. Yine bir ön, bir arka lastik olacak şekilde bu kısmı gidiyoruz arkadaşlar. Hiçbir artırma, eksiltme, herhangi bir şey yapmayacağım. Yine lastiğimizi 2,5 milimlik tığla örüyorum. Eğer ince tığınız yoksa aynı tığ numarasıyla, yani bedeni ördüğünüz tığ numarasıyla örebilirsiniz. Birazcık daha sıkı örün ama. Şimdi bu şekilde 4 sıra kadar lastik öreceğim. Yani kolda ve bedende uygulamış olduğum lastiğin birebir aynısını uygulayacağım. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şu sıra sonunda tekrar bir göstereceğim. Evet, en son arka lastiği bitirdim. Şuradaki bir tane çekmiş olduğum sık iğne ile birleştiriyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Ve bakın şurada ön kabartım var. Şu ön kabartımı önden alıyorum. Şuradaki arka kabartımı, yani arkada kalanı arkadan, önde olanı önden, arkadakini yine arkadan, öndekini de önden alarak bu şekilde toplamda 4 sıra yapıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramdayım. 2 sıra daha yapıp yakayı da bitirelim. Arkadaşlar, kazağımın yaka kısmını tamamlamış oldum. Şöyle sayalım. Toplamda 1, 2, 3 ve 4 sıra yaka kısmını ördüm. Böylelikle de kazağımın bitirmiş oldum ve figür çalışmasına geçeceğiz. Bu önü için figür çalışmasına geçeceğiz. Şöyle bakın, ben bir tane hazırladım. Şöyle gri renkli olarak hazırladım. Üzerine çok da tatlı oldu gerçekten. Umarım beğenirsiniz sizler de. Şimdi bunun yapımını beraberce yapacağız tabii ki. Öncelikle pembe renkli yapmış olduğum için üzerine gri renk çalıştım. İstediğiniz bir renk çalışabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlıdır. Ben yine gri olarak anlatacağım. Burada bir mavi kazağım var. Bunun üzerine bakın, yine aynı modelin mavisini hazırlamıştım. Bunun da üzerine yine hani gri olarak hazırlamak istiyorum. Tabii ki bu kısım fiyongunu burada papyon olarak hazırlayacağız. Aynı fiyongu buraya taktığımız zaman erkek versiyonu olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi beraberce yapalım isterseniz. Bunu da kaldırayım. Şunu da şöyle koyayım. Çok güzel oldu. Evet. Öncelikle şu gövde kısmından başlıyoruz. İpim bebe yünüdür. Kartopu Baby One elimde gri olarak vardı. İstediğiniz bebe yünüyle çalışabilirsiniz tabii ki. Hiç fark etmez. Tığımda 5 numara 3 milimle devam edeceğim. Bu gövde kısmıyla. Evet. Öncelikle sihirli bir halka yapıyorum. Şöyle. Evet. 3 zincir çekiyorum. Zincirimi saymayacağım zincirimi. 10 tane trabzan yapacağız. Zincirimi saymadan. 1 2 3 4. Şimdi şöyle koyayım. 4 5 6 7 8 9. Şu ipimi de çekeyim. 10. Evet, zincirim hariç 10 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi şurayla birleştiriyorum. Bunun üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bakın, hemen şöyle zincirimin hemen dip kısmına, şu dibine 2 tane trabzan yapalım. 1 2. Daha sonrasında da diğer ilmekleri de her birine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Buna da yine 2 tane trabzan yapıyorum.
Figürünüz daha kalın olsun, hani daha büyük olsun isterseniz eğer 3,5 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Veya şuradaki sıra sayısını da büyütebilirsiniz. Toplamda 1, 2, 3 tane sıra hazırladım ben orada. Şimdi devam edelim. Şunu da yürüteyim arada. Her birine 2 tane trabzan yapıyoruz. Her bir trabzanıma böyle sıra sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Sayacağım şimdi size, sayı da vereceğim. Kaç tane trabzanım olduğunu söyleyeceğim. Evet, bakıyorum. Şuradaki zincirimi saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane trabzanım oldu. Şimdi burada birleştiriyorum. Şu dibine de bir tane batacağım arkadaşlar. Şuraya da bir tane batayım. Bakın hemen başladım. İlk zincirin dibine battım. 21 tane trabzanım olmuş oldu. Evet. Şimdi 3. sıraya çıkıyorum. 3 tane zincir çektim. Yine şöyle dibine bakın. Hemen dip kısmına 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Evet, biraz daha yakınlaştırdım ki daha rahatlıkla görün. Evet, şimdi hemen yanına da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Burada da yine bütün tepelere, tepe dediğim yer şuralar arkadaşlar. Bu kısımlara ikişer tane trabzan yapacağım hepsini. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Her birine 2 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Evet. Evet, sıra sonuna geldim. Burada dibine batmıyorum. Sadece alt sırada dibine batmıştım. Burada da birleştiriyorum. Toplamda zincirim hariç 40 tane trabzanım oldu burada. Şimdi hemen şöyle bir tane zincir çekiyorum. Dibine bakın, hemen dip kısmına şuraya bir tane sık iğne yaptım. İpime doluyorum. Yanındakine batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. Tekrar ipime doluyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. 1 ve aynı yeri tekrar bir tane daha trabzan yapacağım. 2. Yanındakine yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Tekrar yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada toplamda bakıyorum 3 tane ilmeğime 2 tane trabzan yaptık. Yani bir ilmeğe 2 trabzan, bir ilmeğe 2 trabzan şeklinde 3 ilmeğe ikişer trabzan yaptık ve toplamda 6 tane trabzanım olmuş oldu burada. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım ve yanındakine de sık iğne olarak batıyorum. Şimdi döndürüyorum. Şu anda kafa kısmına geçtik. Kafa kısmını yapıyoruz arkadaşlar. İpimizi koparmadan direkt devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir tane zincirimi çektim. Yine dibine, bakın hemen dibine sık iğne yapıyorum. Bu başta sık iğne ve çakma trabzan yapmıştık. Onu yapıyoruz. İpimi doluyorum. Çakma trabzan, bakın bu. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Şimdi burada da sonda 2 tane kalana kadar hepsine ikişer kere batacağız. İkişer kere trabzan yapacağız. Bakın batıyorum. Trabzan yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. Trabzan. Yanındakine batıyorum.
trabzan ve yine aynı yere trabzan. Evet, burada 12 tane ilmeğim olacak. 2, 4, 5, 6. Bakın hepsine aynı şekilde 7, ikişer kere batıyoruz. 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzanım olmuş oldu burada. Şimdi sonda 2 tane kaldı. Buna da ipimi doluyorum, batıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. Sondakine de bir tane sık iğne. Tekrar döndürüyorum. Bir zincirimizi çektik. Hemen dibine sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine ipimi doladım. Yanındakine de yine çakma trabzan yapıyorum. Yine bunların hepsini ikişer kere batıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç tane? Yine sonda 2 tane kalana kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın hep aynı yere ikişer kere batıyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane trabzanım oldu burada. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın 2 tane kaldı sonda. Batıyorum çakma trabzanla. Yanındakine de sık iğne olarak batıyorum. Şimdi kafa kısmımız şimdilik bu kadar. Bu şekilde döneceğiz bu tarafa ve burada kulaklarını yapmaya başlayacağız artık. Dönmek için de şöyle bakın hemen yanındakine şuraya bakın şuraya batmışız. Buraya batıyorum ve kaydırma tekniğini uyguluyorum. Tekrar batıyorum. Kaydırma tekniğini uyguluyorum. Yanındakine batıyorum. Kaydırmayı uyguluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Çok sıkı yapmayın. Toplamasın, kasmasın kendini. Buna dikkat edelim. Sıra sonuna kadar şöyle bütün ilmeklerimizi kaydıra kaydıra gelelim. Evet. Bu şekilde ilerliyorum. Videoyu da kesmedim. Her bir ayrıntısını görün istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum şuraya. Bir de şuradaki ilk sık iğneme, bakın şuradaki ilk birinci yapmış olduğumuz sık iğneme batıyorum ve birleştiriyorum. Burada da yine aynı şekilde sık iğne ile birleştirmiştik. Burada da sık iğne ile birleştirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle yanındakine bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi kulaklarını yapacağız arkadaşlar. İpimi doluyorum. Şu yanındakine trabzan olarak batıyorum. 1, aynı yere. 2, bakın aynı yere batıyorum. Şöyle birazcık da trabzanlarımı uzatıyorum. 3,
4, 5, 6 kere aynı yere battım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve hemen şöyle bakın dip kısmına şöyle kaydırmayla bağladım. Evet. Hatta yanındakini bağlayacağım. Daha da düzgün olacaktır o şekilde. Şöyle, isterseniz şöyle kaydırmayla yanındakine bağladım arkadaşlar. Şimdi burada devam ediyorum. Şu sonda 6 tane ilmeğim kalacak. Oraya kadar sık iğne ile devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şurada da şu birleştirmiş olduğum sık iğnemi saymamıştım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane yapmıştık. Şimdi buraya kulağımızı yapacağım. Toplamda arada da 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane de sık iğnem olmuş oldu. Arada ipimi doluyorum. Hemen yanındakine yine 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane yapmıştım değil mi arkadaşlar? Eksik olmasın. 2, 4, 6 tane yapmışım. 2, 4, 6. Evet, kusura bakmayın. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. 3 zincir çekiyorum ve yanındakine bağladım. Ve sık iğnelerimi devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğnemizi de burada yaptık. Şurayla da şöyle kaydırıyorum ve ipimi kesiyorum burada. Evet. Kulaklarımız da bu şekilde hazır oldu. Şu ipimizi de şöyle arkada isterseniz şöyle alalım, yürütelim. Evet, burada yürütürüz bunu arkadaşlar. Şimdi şu kol ve bacaklarını da yapalım elimizde gri ipimiz varken. Şöyle önce bacaklarını yapıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamı şöyle bakın 3 tane zincir çekeceğim. Ve içerisine 12 tane trabzanla dolduruyorum. 2 zincirimi sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi birleştirmemizi yapıyoruz. Hemen şöyle kaydırmayla bir zincir çektim. Şöyle birazcık uzunca da ipimi kesiyorum. Dikeceğim çünkü bunu. Evet, bunun gibi 2 tane hazırlayacağız. Şimdi kol kısmına geçiyoruz. 2 tane hazırladım ayaklardan. Bir tane de kol hazırladım. Diğer kolu da beraber hazırlayalım. Şöyle 11 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Şimdi tığımda 3 tane var. Bir çıkardım. Bunları 2 ve 2 çıkarıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Şimdi bir kere doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye. Şimdi 1, 2, 3. Şurada dördüncüye batıyorum. Şimdi tığımda 3 tane var. Öncelikle şu tığımın ilk ucundakini bir taneye çıkarıyorum. Yine tığımda 3 tane var. Bunları da yine 2, 2 çıkarıyorum. Şimdi 1, 2 kere doladım. Hemen yine dibine
Yani şu ilkini yapmış olduğumuz yere dibine batıyorum. Ve bunları 2 2 çıkarıyorum. Bakın 2 2 2. Tekrar 2 kere doladım. Yanındakine batıyorum. Bunda yine 2 2 ve 2, yani 3'lü trabzan yaptık. Şimdi bir kere doluyorum. Yanındakine batıyorum. Bakın bir taneyi, şu uçta kalan bir taneyi çıkardım. Tığımda yine 3 tane var. Bunları da 2 2 çıkarıyorum. Tekrar ipimi doladım. Yanındakine yine batıyorum. Bir çıkardım. Tığımda yine 3 tane var. 2 2 çıkardım. Evet, yine yanındakine batıyorum. 1 2 2 çıkardım. Tığımda 3 tane zincirim kaldı. Şimdi ipimi doluyorum. Normal trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Yani 2 2 çıkarak trabzan yaptım. İpimi doluyorum, batıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Bunların hepsini tek seferde çıkardım. Ve en sondakini de bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrarlıyoruz. Bakın. Başta 4. ilmeğime bir kere dolayarak battım. Aynı yere tekrar 2 kere dolayarak battım. Sonra bir tane 2 kere dolayarak yaptım. Daha sonrasında 1, 2, 3 tane de bir kere doladım ama 3 kere de çıktım. Sonrasında normal trabzan, çakma trabzan ve sık iğne şeklinde yaptım. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi yine uzunca kesiyorum çünkü dikeceğim, dikiş için. Şunu da şu arada, arka arada gizliyoruz arkadaşlar, sökülmesin diye. Evet, kollarımız da bu şekilde. Şimdi ağız kısmını yapalım. Evet. Bunlar dursun burada. Şimdi ağız kısmını yapıyoruz. Yine bir sihirli halka yapacağız. Şunu atalım. Yine bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle öne alayım da görün. Bakın bunu yapacağız. Evet. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2 zincirimi de sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane trabzan yaptım. Şimdi 5 tane de çakma trabzan yapacağım. Şu kısmı şöyle birazcık daha yayvan olması için yapıyorum bunu. Bakın ipimi doladım, batıyorum. 1. İpimi doluyorum, batıyorum. 2. İpimi doluyorum, batıyorum. Hepsini tek seferde çekiyorum. 3, 4, 5 ve şurayla birleştiriyorum. Yani şurası birazcık daha böyle düz olsun diye yaptım bu işlemi. Şöyle sık şunu da çekiştirdim. Burayı kapattım. Şimdi şöyle bir iki zincir çekiyorum ve çakma trabzan yapacağız üzerine. Şöyle dibine bir kere batıyorum arkadaşlar. Hatta şuraya bir tane sık iğne yapalım. Evet. Hemen dibine bir tane çakma trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yanındakine bir çakma trabzan ve yine aynı yere bir tane daha çakma trabzan. Şimdi batıyorum. Şunu da yürüteyim. Evet. Bak batıyorum. Bakın 3 tanem var. Hepsini tek seferde çıkardım. Aynı yere tekrar batıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. Evet. Yine aynı yere batıyorum. Tek seferde çıkardım. Her birine ikişer kere çakma trabzanımızı yapıyoruz. Bakın her bir ilmeğe 2 kere batıyorum. Sıra sonuna kadar bu
şekilde ilerleyeceğim. Evet, şuraya da yine 2 tane yapalım. Ve birleşimimizi yapıyorum. İpimi de yine birazcık uzunca keseceğim çünkü dikeceğim orada yine. Evet. Evet, şimdi bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi dikiş işlemine geçelim. Evet, öncelikle şu beyaz olanı buraya dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle üstten bir sıra trabzan sırası kalacak. Şöyle de yerleştiriyorum. Tam ortaya bakın. Tam ortaya yerleştirmiş oldum. Şuradan arkadan çıkarıyorum. Şu ilmeklerin pardon gözükmemiş. Bakın arkadaşlar şöyle bir sıra trabzan sırası olacak. Şöyle yerleştiriyorum. İpimi de taktım. Şimdi şöyle her bir ilmekten bakın arkaya doğru her bir ilmekten şu şekilde bunu buraya dikiyoruz. Evet, bu şekilde bunu dikelim. Şöyle sonuna kadar gelelim. Evet, dikiş işlemimiz tamam. Bakın şu üst kısmında bir sıra trabzan sıramız kaldı. Şimdi şu burnunu ve ağzını işleyelim. Öncelikle burnu için şöyle şuradan bakın şurada da aynısını yapmışım. Şuradan şu şekilde takıyorum. Tam ortaladım. Bu tarafa geçiyorum. Burada da şu bir trabzanın hemen sonuna. Evet. Tekrar buraya. Şuraya. Evet. Şuradan çıkarıyorum. Ve yine aynı noktaya. Şimdi burnunu burada işleyeceğiz. Şu içini dolduracağız bu kısımların. Bakın bu şekilde içini dolduruyorum arkadaşlar. Beyaz yer kalmayacak şekilde yapıyorum. Evet. Şöyle bir tane daha şuradan. Evet, şimdi hiç beyaz yer kalmayana kadar burayı doldurdum. Bakın. Evet. Şimdi şu göz kısımlarını da yapalım. Bunları da yapalım. Şuradan. Bakın şuradan. Şimdi şu şekilde bakıyorum. Evet. Bu göz kısımlarına isterseniz boncuk da takabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Ama ben size hani boncuğu olmayan arkadaşlarımız için de şöyle dikimini göstereyim. Yine burada bir üçgen yapmış olduk. Bakın bir alttan bir üstten burayı dolduruyorum. Yine hiç boşluk kalmayacak şekilde
dolduracağım. Evet. Bu taraftaki göz kısmımız tamamlandı. Şimdi şöyle geliyorum. Şuraya da yine aynı şekilde şöyle üstten batıyorum. Şuradan çıkarıyorum. Burada da yine bir üçgen yapacağız. Evet. Yine bunu da içine böyle dolduralım. Aynı diğer taraftaki gibi arkadaşlar. Evet. Evet. Burayı da doldurduk. Şimdi öyle arkada yine ipimizi şöyle yürütelim arkadaşlar. Sökülme yapmasın. Evet, şimdi bu ipimizi de buradan kesiyorum. Ağız kısmını yapmadık. Orayı da yapalım. Bende bir eksik var diyorum. Ne? Şu burnu yaptığınızda arkadaşlar ağız kısmını yapabilirsiniz. Ben unutmuşum orayı. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle şuradan hemen şu burnu buradan alıyorum. Yani bu burnu yaptığınızda yine bu ağız kısmını yapabilirsiniz. Göze geçmeden ağız kısmını yapabilirsiniz. Şimdi bakın burada yine aynı şekilde şu sihirli halka yapmış olduğumuz yerin tam ortası. Buraya batıyorum. Şöyle bir gülümseme vermek istiyorum ona, hafif bir çaprazlık. Burada yine aynı şekilde yaptım. Buradan çıkarıyorum ve tekrar aynı yerinden yine aynı şekilde bu tarafı da yapalım. Evet. Ağızda tamam. Evet, dediğim gibi tekrarlıyorum. Burnu yaptığınızda boğaz kısmını yapabilirsiniz. Ben unuttuğum için sonradan yaptım. Evet, şimdi geçiyoruz ayaklar ve kollara. Öncelikle ayağımızı bir ayağa yapalım bakalım. Şöyle iğneye geçirelim. Şimdi şu şekilde şuraya, yarısı dışarıda kalacak, yarısı üst kısımda kalacak şekilde dikelim arkadaşlar. Şöyle. Yine şu, bakın şu ilmeklerden yine dikiyoruz. Evet. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Diğer ayağı da şöyle göstereyim. Diğer ayağı da yine aynı şekilde hemen kenarına dikeceğiz. Bu şekilde. Şimdi iki ayağı dikelim. Evet, geldik kol kısmına. Şimdi kol kısmının bakın şu yuvarlak kısım şöyle aşağıda, bu kısım da yukarıda olacak. Tam şu kafa kısmının hani omuz kısmında şuraya dikeceğim bunu. Şöyle aşağıya doğru dikeceğiz. Buraya iyice dikiyorum. Ve şöyle kenarından, yine şu ilmeklerinden, şu ilmek kısımlarından gözüküyor mu bakın. Buralardan yine aşağıya doğru dikiyorum. Yani şöyle kenarından hafif şu kısmı boşta kalsın istiyorum. İsterseniz bu şekilde de direkt yapabilirsiniz. Şöyle hafifçe boşta kalsın. Bakın burada da yine aynı şekilde bir kısmı boşta bıraktım. Şöyle şu son ilmeklerinden şuralardan
batıyorum arkadaşlar. Hiç aşağıya doğru dikmeden hepsini komple açıkta bırakıp boşta da bırakabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Evet, tamamdır. Şimdi arkadan yine düğüm yapmayı unutmayın. Şimdi ben aceleden şöyle içinde yürütüyorum. Evet. Şimdi diğer kolumuza gelelim. Burada ben bir kolu böyle el sallar gibi havada yaptım. Şimdi yine isterseniz burada da aynı şekilde yapabilirsiniz yukarıya doğru. Bunun için de şöyle yapmanız gerekiyor. Bakın bu şekilde. Veya bunu da yine şöyle aşağıya doğru yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Nasıl arzu ederseniz. Bunu da ben yine yukarıya yapacağım. Şöyle yukarıya doğru. Tam omuz kısmına koyuyorum. Diğer taraftaki gibi. Önce şu kısmını bir dikelim. Şöyle. Evet. Şimdi omuz kısmını diktik. Şunu da şöyle yapıyorum. Bakın şöyle. Yine aynı burada olduğu gibi şöyle kenarından, şuralarından şöyle dikerek birazcık yukarıya doğru geliyorum. Şimdi buradan şu sonunda şöyle dikelim. Evet. Yine arkadan düğüm yapın. Şöyle ilmeklerin arasından geçirin arkadaşlar. Evet. Burası da tamam. Evet. Şimdi kazağımın rengi maviydi. Mavi ile fiyongunu yapacağım şu kısma. Bu pembe olduğu için kız için böyle kulağı fiyongunu yaptım. Burada da mavi ile yapıyorum. Şimdi yine şöyle sihirli halkamı alacağım. Alayım. Şöyle aldım. 3 zincir çekiyorum. Zincirim hariç 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 2 3 3 trabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine takıyorum ve içinden çıkarıyorum. Yani kaydırma tekniğini uygulamış oluyorum. Şöyle ipimi birazcık daha çekiştirdim. Şimdi yine 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar, yani yuvaya tekrar 3 tane trabzan yapacağım. Zincirim hariç. 2 3 Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine tekrar yuvaya kaydırmayla bağladım. Bir zincir çektim. Yine ipimi biraz uzunca bırakıyorum. Çünkü fiyongumuzu da saracağız. Hem de onu oraya dikeceğiz. Şimdi iğneme de takalım. Şöyle içinden tabii ki tığımızı çıkarmadan iğneye takıyoruz arkadaşlar. Evet. İğnemizi taktık. Şimdi şu ipim şurada. O yüzden bu taraftan saracağım. Şimdi bununla bağlayacağım. Şöyle sarıyorum birkaç kere. 2, 3, 4, 5, 6 kere sardım. Yeterli benim için. Döndürüyorum. Şimdi şunla bağlayacağım. Bunu normal bağlıyoruz arkadaşlar. Görünmesi de önemli değil. Çok çekmeyin. Arkada iz olmasın o çekme izi. Evet. Şimdi şunu şöyle bir kere şurada alalım.
İçinden geçirip şöyle bir düğüm yaptım burada. Şimdi bunu keseyim. Evet, kız için yapıyorsanız bakın kulağı bu şekilde dikebilirsiniz veya isterseniz bu kulağı da dikebilirsiniz. Ben şurada fiyonk olarak dikeceğim. Evet. Döndürüyorum. Şöyle arkadan aynı zamanda fiyongumun ipinden de alıyorum. Şu ipinden de alıyorum ki onu oraya dikmiş olayım. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bakın tekrar geliyorum. Şuradaki ipinden de alıyorum. Bakın. Alıyorum. Ve yine arka tarafa takıyorum. Şöyle bir kere daha yapacağım. Evet. Tamamdır. Şimdi yine bunu şöyle aralardan geçirelim. Sağlamlaştıralım. Düğüm yapın arkada mutlaka. Ve evet. Papyonumuz da hazır. Şimdi bunu buna takalım. Mavi kazağımızı alalım. Bunu da buna takalım. Çok da tatlı, güzel oldu. Evet, ayıcığımızı da bu şekilde hazırlamış olduk süsümüzü. Evet. Ve böylelikle de videomuzu da sonlandırmış oluyoruz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler de keyifle örersiniz. Gerçekten çok şık, çok tatlı modeller. İsterseniz sade olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de böyle süslü olarak, figürlü olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz figürü de yapabilirsiniz. Ben yine kanalımda farklı farklı figürler yapacağım. Yayınlayacağım. Onlara da yine bakabilirsiniz. Ben yayınladıkça açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenir ve kolaylıkla da yapabilirsiniz. Yeni gelecek videolardan anında haberdar olmanız için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal medyalarda da paylaşarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Sağlıklı günler dilerim.